Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay tığ işi kare motiflerden runner yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Runner desenini istediğiniz ebatlarda ve ölçülerde yapabilirsiniz. Ve yine öreceğimiz runner'ın uzunluğu 90 santimetre, genişliği ise 40 santimetredir. Farklı türde ipler kullanarak runner'ı ortaya çıkartabilirsiniz. Ve modelin anlatımını yaparken Alize Cotton Gold gri renkte bir ip kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile runner'ı öreceğiz. Evet arkadaşlar, runner'ı oluşturan kare motifleri ve burada oluşan şemaları ile motifin birleştirme videosunu daha önce kanalımda 2 part şeklinde sizlere yayınlamıştım. Videomun açıklamalar bölümündeki birinci linkten kare motiflerin yapılışına, ikinci linkten ise buradaki şemaların oluşma şekline ve motiflerin birleştirme videosuna ulaşabilirsiniz. Şu anda runner'ımız yatay olarak yan yana 8 motiften, aşağıya doğru dikey olarak ise 4 tane motiften oluşmakta. Yani toplam 32 adet motif yaptık. İstediğiniz şekilde motifi boyunu uzatabilir, yine genişliğini artırabilirsiniz. Genişliğini artırmak için de birer tane motif değil, mutlaka şurada görmüş olduğunuz 4 motifi yaparak artırma yapmanız gerekiyor. Dikey olarak yaparken de buradaki motifin aynısını buraya da yapmanız gerekiyor. Ve şimdi runner'ın kenar yapılış videosuna başlayabiliriz. İstediğiniz kenardan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Uzun kenar ya da kısa kenar fark etmez. Ben şu şekilde uzun kenardan ve köşeye yakın olan yerden başlamak istiyorum. Herhangi bir iki ilmeğin ortasından ipimizi buraya sabitleyelim. Üç adet zincir ve iki motifin birleştirme noktasına gelene kadar tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. Ve motifin köşesinde bulunan bir zincirin tepesine üçlü trabzan, iki motifin birleştirme noktasına tekrar üçlü trabzan, sonraki motifin köşesinde bulunan bir zincirin tepesine tekrar üçlü trabzan ve köşeye gelene kadar bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. Ve runner'ın dört köşesinde bulunan hem uzun kenarlardaki hem de kısa kenarlardaki iki zincir boşluklarının içerisine iki trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan yapalım. Tekrar motifin birleştirme noktasına gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine ikili trabzan, bu motifin köşesinde bulunan zincire
iki motifin birleştirme noktasına ve diğer motifteki bir zincire 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Yani bu alana 3 tane üçlü trabzan yan yana, diğer trabzanların tepesine ikili trabzan. Tekrar 3 tane üçlü trabzan ve ikili trabzan yaparak dört kenar boyunca yapmaya devam edelim. Dört kenar boyunca ikili trabzanları yaparak sıranın sonuna ulaştım ve son trabzanın tepesine de ikili trabzanı yaptım. Buradaki üçüncü zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdik. 3 adet zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan ve artık hiçbir ilmeği atlamadan alt sırada yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız. Ve iki motifin birleştirme yerindeki 3 adet trabzanın tepesine de aynı şekilde ikili trabzan yaparak köşeye kadar devam edeceğiz. Ve dört köşede bulunan iki zincir boşluklarının içerisine alt sırada olduğu gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Şimdi buradaki kısa kenara geçiş yaptık. İlk trabzandan başlayarak ikili trabzan yaparak runner'ın dört kenarında bulunan tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerlemeye devam edeceğiz. Ve istediğiniz sıra kadar tüm ilmeklerin tepesine ikili trabzan, köşe boşluklarına da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak örmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, motiflerden sonra toplam 3 sıra ikili trabzanları yaptım. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi kestim. En sonki trabzanı da yaptıktan sonra ipi çıkartıyorum. Ve hemen buradaki zincirin tepesinde görünen 2 ilmeğin içerisinden tığı geçirerek burada gizli birleştirme işlemi yapacağız. V'ler iç içe görmüş olduğunuz gibi geçmiş oldu. Bu ilmeği de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Birazdan son sırayı yaparken alttan yürüterek de tekrar gizleme işlemini yapacağız. Ve şimdi son sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Yine aynı renkle devam edeceğiz ve ben iğne yardımıyla ipe bu şekilde boncuklar dizdim. Siz tercihinize bağlı olarak farklı boncuklar yapabilir ya da bu boncukları hiç kullanmadan da kısa kenarlarda yapacağım işlemi uygulayabilirsiniz. Böyle uzun kenarları sık iğne yapacağız. Kısa kenarlara ise püskül çalışması yapacağız. Şöyle kenara yakın bir yerden ipimi buraya sabitliyorum. Bir adet zincir ve kısa kenardaki köşeye gelene kadar her bir ilmeğin içerisine sık iğne yapalım. Şu an kısa kenar noktasındaki tam köşeye geldik arkadaşlar. Burada artık boncukları kullanmaya başlayacağız. Köşeye öncelikle 2 tane sık iğne yapıyorum. 15 adet zincir.
15 adet zincirden sonra bir tane boncuk geçiriyorum. Ve bu boncuğu buraya kilitledikten sonra 15 tane daha zincir yapalım. Ve trabzanların olduğu taraftan bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine sık iğne ile burayı sabitliyorum. Tekrar 15 adet zincir. Bir tane daha boncuk alarak bu boncuğu önce kilitliyorum. Ve tekrar 15 adet zincir. O 15 adet zinciri yaptıktan sonra bir tane trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim. İlk iki tane işlemi bu şekilde halletmiş olduk. Bir tane daha yapalım. 15 zincir. Tekrar boncuğu geçirelim. On beş tane daha zincir. Bir tane trabzana atlayalım ve sık iğne. Bu şekilde tüm kısa kenar boyunca yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kısa kenarın bir tarafını bu şekilde ben tamamladım ve burada sıranın sonuna ulaştım. En sonki zincir ve boncuğu da buradaki köşe noktasına taktım. Yani birinci köşede yapmış olduğumuz işlemin aynısını yaptık. Ve köşeye iki tane sık iğneden sonra zincir yaparak boncuğu takmıştık. Son köşeye de zincir yaptıktan sonra iki tane sık iğne yaptım. Ve şimdi uzun kenara geçiş yapacağız. Uzun kenar boyunca da tüm ilmeklerin tepesine yan yana sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Köşedeki iki sık iğneden sonra her bir ilmeğin tepesine sık iğneyi bu şekilde yapacağız. Ve uzun kenara bitirdiğimiz zaman kısa kenarda bulunan köşeye önce iki tane sık iğne, daha sonra zincir ve boncukları takarak burayı da tamamlayacağız. Köşede yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Uzun kenarda da sık iğneleri yaparak ilk başlamış olduğumuz noktaya gelene kadar sık iğneleri yapmaya devam edeceğiz. Her iki kısa kenarda da püskül işlemlerini tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi şu an görünümü bu şekilde. Uzun kenarları da sık iğne yapmıştık ve ikinci uzun kenarın sıra sonuna geldik sık iğneleri yaparak. Son ilmeğin içerisine de sık iğneyi yaptım ve şimdi burada gizli birleştirme yapacağız. O yüzden ipi burada keselim. İlmeğin içerisinden çıkarttım. Yapmış olduğumuz bir zincirin tepesinde görünen, bakın burası zincir, hemen onun üstünde görünen iki ilmeğin içerisinden tığ geçirerek bu ipi buradan geçirdim ve en sonki yapmış olduğumuz sık iğnenin arkasında görünen ilmeğin içerisinden de tekrar geçiriyorum. Ve iç içe geçmiş V'ler bu şekilde belli olmadan kapanmış oldu. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyerek runner'ın tüm yapım aşamalarını böylelikle tamamlamış olacağız. Bu videoda
Anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.